Hayat bazen bir fırçayı alır ve senin kaderini tuvale kendi istediği gibi çizer. Dirensen de, silmek istesen de. Boyalar daha kurumadan yeniden şekillenir. Ve bazen en acı renklerden en ölümsüz eserler doğar. Tıpkı onun gibi. Tıpkı Frida Kahlo gibi. Bir kadın düşün. Vücudu paramparça, ruhu kan revan içinde. Ama elinde bir fırça, kalbinde bir volkan var. Ve o her darbeyle dünyaya meydan okuyor. Çünkü Frida acıyı yalnızca çekmedi. Onu sanatla konuşturdu. Frida Kahlo 6 Temmuz 1907'de Meksika'nın Coyoacán kasabasında doğdu. Annesi Matilda yerli bir Meksikalıydı. Babası Guillermo Almanya'dan göç etmiş bir fotoğrafçıydı. Frida 4 kız kardeş arasında en farklısıydı. Çocuk yaşta geçirdiği çocuk felci nedeniyle bir bacağı diğerinden daha ince kaldı. Ve küçük Frida ilk kez eksik hissetmenin acısını o zaman tanıdı. Ama o her eksikliğini güce dönüştürmeye kararlıydı. Yüzdü, boks yaptı, mücadele etti. İçinde büyüyen o büyük ruh onu diğerlerinden farklı kıldı. Bilim tutkusu onu 1922'de sadece birkaç kadının kabul edildiği Ulusal Hazırlık Okulu'na taşıdı. Hayali doktor olmaktı. Ama hayat onun için çok daha farklı bir tablo çizmişti. 1925'te 17 yaşında hayatını değiştiren o korkunç kazayı geçirdi. Bindiği otobüs bir tramvayla çarpıştı. Omurgası 3 yerinden kırıldı. Leğen kemiği, kaburgaları parçalandı. Sağ ayağı ezikti. Bir demir çubuk kalçasından girip rahmini deldi. Aylarca yatağa bağlı yaşadı. Bedeni kıpırdayamıyordu ama ruhu susmuyordu. Ailesi ona bir yataküstü ressam sehpası kurdu. Ve Frida tavanındaki aynaya bakarak kendini resmetmeye başladı. İlk tablosu bir otoportreydi. Çünkü dünyada en iyi tanıdığı şey kendisiydi. Ve onun fırçası acıyı güzelliğe çevirmeye başladı. Hasta yatağında yaptığı ilk tablolar acısını dışa vuran imgelerle doluydu. Kırık sütun tablosunda bedenini baştan aşağı kırık bir Roma sütunu gibi gösterdi. Çivilerle delinmiş bir vücut, gözlerinden dökülen sessiz yaşlar. Bu tablo onun hem fiziksel hem ruhsal acısının çığlığıydı. Bir başka önemli eseri de iki Frida oldu. Bu tabloda yan yana oturan iki Frida vardı. Biri geleneksel Meksikalı kıyafetleriyle kalbi sapasağlam, diğeri Avrupa'yı giyimli, kalbi kesilmiş ve yaralı. İşte bu eser Diego'dan ayrıldığı dönem yaptığı en derin parçalanmışlık anlatımıydı. Sanatı büyüdükçe acısını cesaretle tuvale taşımaya devam etti. Ve hasta yatağında bitkin vücuduna rağmen resim yapmayı asla bırakmadı. Hatta son dönemlerinde yaptığı Viva la Vida yani yaşasın hayat tablosu bir kavun üzerine yazdığı o söz tüm hayat felsefesini özetler gibiydi. Bütün acıya rağmen yaşamı kutlamak. Bu dönemde Diego Rivera hayatının merkezindeydi. Ünlü ressam onun hem aşkı hem yarasıydı. 1929'da evlendiler. Fırtınalı bir ilişki başladı. Sadakatsizlik, kıskançlık, ihanet ve en büyük yara Diego'nun Frida'nın kız kardeşi Cristina ile birlikte olması. Frida'nın kalbi bir kez daha kırıldı. Günlüğüne şöyle yazdı. Hayatımda 2 büyük kaza geçirdim. Biri tramvayın beni ezdiği gündü. Diğeri Diego ile tanıştığım gün. Ve Diego bu ikisinden en yıkıcı olanıydı. İhanete rağmen birbirlerinden kopamadılar. 1939'da boşandılar. Sonra birkaç yıl sonra tekrar evlendiler. Ama artık Frida daha temkinliydi. Artık aşkı kutsarken kendini unutmamayı öğrenmişti. Bedenindeki acı gün geçtikçe arttı. Omurgasına demir çubuklar takıldı. Bacağı kangren oldu ve kesildi. Tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Yine de fırçayı elinden bırakmadı. 1940'larda dünya onu fark etmeye başladı. New York'ta, Paris'te sergiler açtı. Ünlü ressamlar, sanatçılar onun önünde saygıyla eğildi. Ama Frida asıl ilhamı ünvanlardan değil, çektiği acılardan ve kendi halkının renklerinden aldı. Hasta yatağında bile resim yapmaya devam etti. Son sergisinin açılışına yatağıyla götürüldü. Yatağının içinde gülümsedi. Çünkü biliyordu, o kendi devrimini başarmıştı. Ve ölümünden sadece birkaç gün önce günlüğüne şu sözleri yazdı. Umarım mutlu bir şekilde ayrılırım ve bir daha geri dönmem.
13 Temmuz 1954'te Frida Kahlo 47 yaşında hayatını kaybetti. Resmi ölüm nedeni akciğer embolisi ama ona göre kalbi Diego'ya ve hayata dayanamadı. Frida'nın bedeni bugün doğduğu ve yaşadığı evde, yani Mavi Ev içinde yatıyor. Coyoacana'daki bu ev şimdi Frida Kahlo Müzesi olarak ziyaretçilere açık ve duvarları hala onun nefesiyle dolu. Belki sen de bir gün kırıldın. Belki sen de bir tramvay gibi ezildin hayatın içinde. Belki kalbin bir Diego tarafından paramparça edildi. Ama unutma, Frida gibi insanlar bize şunu gösteriyor. Kırıldığın yerde daha da güzelleşebilirsin. Düştüğün yer yükselmen için bir basamak olabilir. Acı seni bitirmek zorunda değil. Bazen seni sanat yapar, seni sonsuz yapar. Ve belki bugün senin de eline fırçanı alma zamanındır. Kendi hikayeni yazma zamanındır. Çünkü kimse senin hikayeni senin kadar cesur anlatamaz. Frida yaşadı, sevdi, savaştı, sevdikçe güçlendi. Şimdi sıra sende.